Arabistan, 7. yüzyılın başlarında farklı kabilelerin yaşadığı, siyasi birlikten uzak, ancak güçlü geleneklere sahip bir coğrafyaydı. 610 yılında Hazreti Muhammed'e ilk vahyin gelmesiyle birlikte bu topraklarda yalnızca yeni bir din değil, yeni bir toplumsal düzen de doğmaya başladı. Yaklaşık 23 yıl boyunca İslam toplumu büyüdü. Medine'de yeni bir devlet kuruldu. Farklı kabileler aynı inanç etrafında birleşmeye başladı. Ancak 632 yılına gelindiğinde bütün dengeleri değiştirecek bir gelişme yaşandı. Hazreti Muhammed vefat etmişti. Bu haber Medine'de büyük bir üzüntüye neden oldu. Pek çok kişi bu kaybı kabullenmekte zorlanıyordu. Fakat duygusal sarsıntının yanında cevap bekleyen çok önemli bir soru vardı. Müslüman topluluğa bundan sonra kim liderlik edecekti? Kur'an'da Hazreti Muhammed'den sonra devlet başkanının kim olacağına dair açık bir isim yer almıyordu. Bu nedenle peygamberin vefatının hemen ardından Medine'de siyasi bir süreç başladı. Ensar olarak bilinen Medineli Müslümanların ileri gelenleri Beni Saide Sakifesi'nde toplandı. Amaç, yeni yönetimin nasıl şekilleneceğini konuşmaktı. Bu sırada muhacirlerden bazı önemli isimler de toplantıya katıldı. Kaynakların ortak olarak aktardığına göre Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Ebu Ubeyde bin Cerrah toplantıda hazır bulundu. Uzun görüşmelerin ardından Hazreti Ebu Bekir'e biat edildi. Böylece İslam tarihinin ilk halifesi seçilmiş oldu. Erken dönem tarihçilerinden Taberi, bu toplantıda yaşanan tartışmaları ayrıntılı biçimde aktarır. Belazüri ve İbn Saad da benzer olay örgüsünü farklı rivayetlerle kaydeder. Modern tarihçi Wilfred Madelung ise bu sürecin yalnızca bir yönetici seçimi olmadığını, İslam toplumunda liderliğin nasıl belirlenmesi gerektiğine ilişkin ilk büyük görüş ayrılığını oluşturduğunu ifade eder. Fakat o gün yaşanan tartışmaların, yüzyıllar sürecek mezhepsel ayrılıkların başlangıcı olduğunu söylemek doğru değildir. Çünkü o dönemde henüz Sünni ya da Şii adıyla kurumsallaşmış mezhepler yoktu. Yaşanan mesele, öncelikle siyasi liderlik meselesiydi. Buna rağmen bu ilk karar, ilerleyen yıllarda yaşanacak olayların temelini oluşturacaktı. Çünkü Medine'de başlayan bu tartışma henüz sona ermemişti. Aksine, İslam tarihinin en önemli kırılma noktalarından birine doğru ilerliyordu. Hazreti Ebu Bekir'in halife seçilmesiyle İslam toplumu yeni bir döneme girmişti. Ancak bu karar herkes tarafından aynı şekilde karşılanmadı. Hazreti Ali, peygamberin amcasının oğlu, damadı ve çocukluğundan itibaren İslam'ın en yakın isimlerinden biriydi. Aynı günlerde Hazreti Muhammed'in naaşının defniyle ilgileniyordu. Bu nedenle Sakife'deki toplantıya katılmamıştı. Erken dönem kaynakları, Hazreti Ali'nin ve ona yakın bazı sahabelerin ilk anda biat etmediğini aktarır. Fakat bu durumun nedenleri konusunda kaynaklar arasında farklı rivayetler bulunmaktadır. Taberi, kendisine ulaşan rivayetleri tek tek aktarır. Bu rivayetlerden bazılarında Hazreti Ali'nin liderlik konusunda farklı düşündüğü belirtilirken, bazılarında ise asıl önceliğin Hazreti Muhammed'in defin işlemleri olduğu ifade edilir. Belazüri de bu süreci benzer şekilde aktarırken, biatın daha sonra gerçekleştiğini kaydeder. Modern tarihçi Fred M. Donner, ilk yıllardaki ayrışmanın bugünkü anlamıyla mezhepsel değil, daha çok siyasi ve toplumsal bir liderlik tartışması olduğunu vurgular. Bu ayrıntı önemlidir. Çünkü 632 yılında yaşayan Müslümanlar kendilerini Sünni ya da Şii olarak tanımlamıyordu. Henüz böyle kurumsal yapılar oluşmamıştı. Bunun yerine farklı sahabelerin liderlik konusunda farklı değerlendirmeleri bulunuyordu. Bir grup, toplumun ortak kararıyla seçilen halifenin meşru olduğunu düşünüyordu.
Başka bir grup ise Hazreti Ali'nin peygambere olan yakınlığı, ilmi ve dini konumu nedeniyle öne çıkması gerektiğini savunuyordu. İşte ilerleyen yüzyıllarda Şii düşüncenin temelini oluşturacak olan imamet anlayışının ilk işaretleri de bu tartışmalar içinde görülmeye başlanmıştır. Ancak bugün birçok kişinin düşündüğünün aksine bu ayrılık bir gecede ortaya çıkmadı. İlk halife Hazreti Ebu Bekir'in ardından Hazreti Ömer de Müslümanların büyük çoğunluğunun biatıyla halife oldu. 10 yıllık yönetimi boyunca İslam devleti hızla genişledi. Suriye, Irak, Mısır ve İran'ın önemli bölümleri bu dönemde İslam hakimiyetine girdi. Yeni fetihler devleti büyüttü. Ancak büyüyen devlet beraberinde yeni sorunlar da getirdi. Artık mesele yalnızca dini liderlik değildi. Ekonomik paylaşım, valilerin yetkileri, kabile dengeleri ve siyasi nüfuz mücadelesi de giderek önem kazanıyordu. Bu gelişmeler 3. halife döneminde İslam toplumunu derinden sarsacak yeni olayların başlangıcı olacaktı. İslam devleti 3. halife Hazreti Osman döneminde tarihinin en geniş sınırlarına ulaşmıştı. Doğuda Horasan'a, batıda Kuzey Afrika'ya kadar uzanan büyük bir coğrafya artık Medine'den yönetiliyordu. Fakat büyüyen devlet yönetimi de zorlaştırıyordu. Yeni fethedilen bölgelerde görev yapan valiler zamanla eleştirilmeye başlandı. Özellikle akrabalık ilişkileri üzerinden yapılan atamalar, bazı sahabeler ve farklı şehirlerde yaşayan Müslümanlar arasında hoşnutsuzluk oluşturdu. Kufe, Basra ve Mısır'dan gelen gruplar yönetimde değişiklik talep ediyordu. Tarihçi Hugh Kennedy, bu dönemde yaşanan gerginliklerin yalnızca dini değil, aynı zamanda siyasi ve idari sorunlardan kaynaklandığını belirtir. Gerilim zamanla büyüdü. 656 yılında Hazreti Osman'ın evi kuşatıldı. Günler süren kuşatmanın ardından 3. halife öldürüldü. Bu olay İslam tarihinde derin bir yara açtı. Çünkü ilk kez bir halife Müslümanlar arasındaki iç karışıklık sırasında hayatını kaybetmişti. Hazreti Osman'ın vefatından sonra Müslümanların büyük bölümü Hazreti Ali'ye biat etti. Böylece İslam tarihinin 4. halifesi oldu. Ancak yeni yönetimin önünde çok ağır bir mesele vardı. Hazreti Osman'ın öldürülmesinden sorumlu olanlar henüz cezalandırılmamıştı. Bu durum toplum içinde yeni tartışmaların başlamasına neden oldu. Hazreti Ayşe, Talha ve Zübeyr, katil zanlılarının yargılanmasını talep ederek Hazreti Ali'nin yönetimine karşı harekete geçti. İki taraf 656 yılında Basra yakınlarında karşı karşıya geldi. Tarihe Cemel Savaşı olarak geçen bu çatışma, Müslümanlar arasında yaşanan ilk büyük iç savaşlardan biri oldu. Savaş, Hazreti Ali'nin kuvvetlerinin zaferiyle sonuçlandı. Fakat bu zafer toplumdaki ayrılığı sona erdirmedi. Çünkü bu kez Şam valisi Muaviye, Hazreti Osman'ın kanının yerde kaldığını ileri sürerek Hazreti Ali'nin halifeliğini tanımadı. İki büyük ordu 657 yılında Fırat Nehri kıyısındaki Sıfin Ovası'nda karşı karşıya geldi. Günler süren çarpışmalar kesin bir sonuç vermedi. Tam bu sırada Muaviye'nin ordusundaki bazı askerler mızraklarının ucuna Kur'an sayfaları kaldırdı. Amaç, savaşın durdurulmasını ve taraflar arasında hakemler aracılığıyla çözüm aranmasını sağlamaktı. Hazreti Ali'nin ordusunda bulunanların bir bölümü bu çağrının kabul edilmesini istedi. Bunun üzerine hakem süreci başladı. Ancak bu karar beklenmedik yeni bir ayrılığı doğurdu. Hazreti Ali'nin ordusundaki bazı kişiler hüküm yalnızca Allah'ındır diyerek hakemliğe karşı çıktı. Onlara göre insanların hakem olması doğru değildi. İşte bu topluluk tarih sahnesinde hariciler adıyla anılmaya başladı.
İslam toplumu artık yalnızca siyasi bir kriz yaşamıyordu. Aynı olaylara farklı dini yorumlar getirilmeye başlanmıştı. Ve bu gelişmeler birkaç yıl sonra yaşanacak. İslam tarihinin en sarsıcı olaylarından birinin zemini hazırlıyordu. Sıffin Savaşı'nın ardından İslam dünyasındaki birlik artık derinden sarsılmıştı. Hakem olayı sorunları çözmek yerine yeni tartışmaların önünü açtı. Bu süreçte hariciler hem Hazreti Ali'yi hem de Muaviye'yi eleştirmeye başladı. Onlara göre hakem kararını kabul eden herkes hata yapmıştı. 661 yılında Hazreti Ali, Kufe'de sabah namazına giderken bir harici olan İbn Mülcem'in saldırısına uğradı. Aldığı ağır yaralar sonucu hayatını kaybetti. Böylece 4 halife devri sona erdi. Hazreti Ali'nin vefatının ardından oğlu Hazreti Hasan, Müslümanların bir kısmı tarafından halife olarak kabul edildi. Ancak uzun sürecek yeni bir iç savaşın İslam toplumuna daha büyük zarar vereceğini düşündü. Bu nedenle Muaviye ile bir anlaşma yaparak yönetimden çekildi. Böylece Emevi devletinin temelleri atılmış oldu. Aradan yaklaşık 20 yıl geçti. 680 yılında Muaviye'nin ölümünden sonra oğlu Yezid yönetimi devraldı. Hazreti Hüseyin ise Yezid'e biat etmeyi kabul etmedi. Kufe'den gelen davetler üzerine ailesi ve yakınlarıyla birlikte yola çıktı. Fakat Kerbela'da yolları kesildi. 10 Muharrem 61 Hicri, miladi 680 yılında Hazreti Hüseyin ve beraberindeki küçük topluluk öldürüldü. Kerbela, İslam tarihinin en acı olaylarından biri olarak hafızalara kazındı. Bu olay, özellikle Hazreti Ali soyuna bağlılık duyan toplulukların hafızasında derin bir iz bıraktı. Modern tarihçi Mojan Momen, Kerbela'nın Şii kimliğinin şekillenmesinde belirleyici dönüm noktalarından biri olduğunu ifade eder. Bununla birlikte, bugün birçok tarihçi, Şiilikle Sünniliğin tek bir olay sonucunda ortaya çıkmadığı konusunda görüş birliği içindedir. Bu ayrışma, Hz. Muhammed'in vefatından sonra başlayan siyasi tartışmaların, iç savaşların, Kerbela'nın ve sonraki yüzyıllarda gelişen dini düşüncenin birlikte şekillendirdiği uzun bir tarihi süreçtir. Zaman içinde Şii gelenekte imamet anlayışı sistemleşti. Sünni gelenekte ise halifelikten bağımsız olarak fıkıh, hadis ve kelam ekolleri gelişti. Böylece başlangıçta siyasi nitelik taşıyan liderlik tartışması, yüzyıllar içinde iki farklı dini geleneğin oluşmasına dönüştü. Bu ayrılığın etkileri yalnızca Arap Yarımadası ile sınırlı kalmadı. İran'dan Anadolu'ya, Irak'tan Balkanlara kadar uzanan geniş bir coğrafyada yeni inanç yorumları ortaya çıktı. İşte Anadolu Aleviliği de bu uzun tarihi süreçten etkilenen, ancak kendine özgü ocak sistemi, sözlü kültürü, yol ve erkan anlayışıyla farklı bir gelişim gösteren bir gelenek olarak tarih sahnesinde yerini aldı. Fakat bu artık başka bir hikayedir. Bir sonraki belgeselde Anadolu Aleviliğinin nasıl ortaya çıktığını, hangi tarihi ve kültürel süreçlerden beslendiğini ve neden kendine özgü bir yol olarak geliştiğini birlikte inceleyeceğiz.